mutluyum. Yine biraz çocukluğuma doğru gideceğim. Yine çok sevdiğim bir sanatçı büyüğümü ağırlayacağım. O anlatacak, ben dinleyeceğim. O yüzden hiç lafı fazla uzatmayacağım. Bir cümlenin peşinden gideceğiz her zaman olduğu gibi. Friedrich Schiller diyor ki, bilgeliğin ak saçların bilgeliği olsun. Fakat kalbin masum çocukların kalbi olsun. Zaten galiba benim jenerasyonumda usta, üstad diye nitelendirdiğim bütün isimlerin ortak özelliği bu. Bir, yorulmak nedir bilmiyorlar. İki, her soluklarında üretiyorlar. Üç, yuvalarına, sevgilerine, mesleklerine çok bağlılar. Dört, sadece yaş alıyorlar, yaşlanmıyorlar. Beş, içlerindeki çocuk asla büyümüyor. Bence de zaten kesinlikle bu yüzden gönlümüzde taht kuruyorlar. İçimizde hızlıca büyüttüğümüz o çocukları düşündükçe, o içimizdeki çocuğun çığlıklarını susturmaya çalıştığımızı düşündükçe, bu ustaların o çocuk enerjisiyle, çocuk heyecanıyla gözlerinin ışık ışık parladığı her performansı izlediğimizde, her satırlarını okuduğumuzda, her sözlerini dinlediğimizde birçoğumuz diyoruz ki tüh, keşke onun içindeki çocuk gibi olsa içimdeki çocuk. Ama bence her şey mümkün. O çocuğu tekrar hayata döndürebilirsiniz. O çocuğa yine çocukluğunu hatırlatabilirsiniz. İşte çok kıymetli bir isim bize bunları tekrar hatırlatacak. Canım Salih Kalem. Çok Salih abicim hoş canım geldiniz. benim. Ah canım benim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Harikayım. Ne kadar güzel anlattın beni ama ben öyle miyim gerçekten? Öylesiniz Salih abicim, bence öylesiniz. O kadar çok çocuktan bahsettin ki benim bir torunum var şu anda. Ya Allah başlasın, kaç yaşında? 5 yaşında Can. Kalbim. Canımız çocuklar deyince ben 22 yıl çocuk tiyatrosu yaptım. Evet. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Çocuklar korkunç Allah'ım. Çocuklar korkunç. Elleri, yüzleri, ayakları. Uyurlar gündüz gece. Oyuncak yaparlar haçları. Yok sana ihtiyaçları. İşte ben Fazıl o Hüsnü. yüzden. Siz anlatın, ben dinleyeyim, programı o yüzden bu. Anlatabiliyor muyum? Nasılsın Salih abicim? Çok iyiyim. Seni gördüm ve bu konuşmalarınla daha bir farklılaşmaya başladım. Demek öyle. 1970 yılından sonra uzun bir grev yaptık Ankara'da, tiyatroda biz. Grev sonrası tiyatro yeni bir kadroya ulaştı. Hep birlikte görevler edinmeye başladık. Ne yapalım dedik. Çocuk tiyatrosu sorumluluğu benim üstüme kaldı. Araştırdım ne yapabiliriz, ne olabilir? Şehir tiyatrosunun, devlet tiyatrosunun geçmişte neler yaptı? Uzun bir çocuk tiyatrosu serüvenini araştırdık, baktık. Hep böyle masallardan yola çıkarak çocuklara Evet, yönelmişler. öyle. Öyle şeyler yapmışlar. O günlerde İranlı yazar Samet Behrengi'nin Püsküllü Deve, Küçük Karabalık Ah küçük karabalık. ve Bir Şeftali Bin Şeftali masalları çıktı piyasaya. O Bir Şeftali Bin Şeftali benim çok hoşuma gitti. Bunu dedim ben oyunlaştıracağım. Onunla başladım çocuk tiyatrosuna. Ya. Ve çok beğenildi. Çok güzel oldu. Profesör Doktor Özdemir Nutku, o zaman dil tarihinin Ankara'da hocası, geldi, çok güzel şeyler söyledi oyunla ilgili. Beni yüreklendirdi. Ve böylece çocuk tiyatrosu serüveni başladı. Ben kopamadım ondan 22 yıl sürdürdüm. 22 yıl. İşte yerleşik bir bina olamayışı, yerleşik kadro tutunamayışımız, oluşturamamışımız sonuçtan peki devam etmeme yapmadı, el vermedi. 22 yıl sonunda bıraktık. Bir de o 22 arada, yıl. evet. Yani sonunda bıraktık değil, 22 yıl sonra emekli oldum çocuk Emekli. tiyatrosundan ve mesleğime devam ettim gibi bir şey. 22 Almanyalara yıl. gittik, turnelere gittik. 3 ay Berlin'de Alman Kültür Senatörlüğü'nün resmi davetlisi olarak 3,5 ay Türk çocuklarının gittiği okullarda onlara gösteriler düzenledik kendi dillerinden. Çok mutlu bir 22 yıl geçti. Ama sen çocukluğunda da çocuk tiyatrosu yapıyormuşsun ki. Ben mahallede zaten çocuklara, onları toparlayarak kereste atölye, evimizin karşısında bir kereste atölyesi var. Pazar günleri kapalı. Kalaslardan sahne yapıyorduk ve çıkıp ben onlara oyunlar oynuyordum. Mesela neden? Yani nereden geliyor bu güdü? Yani şu odunları da üst üste koyayım, kalaslarla da bir tiyatro sahnesi yapayım.
Oradan da bir de şunu çok sevdim. Cam şişe karşılığı alıyorsun seyircinin. Cam para. Aa, Cam para adı o zamanlar. cam para. Cam para. Öyle bir şey gelişmiş. Kırık cam parçalarını topluyoruz. Evet, Eskiciler geçiyor. evet. Eski demir, bakır, alüminyum alırım diye onlara satıyoruz. 5 kuruş, 10 kuruş orada ve para veriyorlar. Böylece çevrecilik bilinci, temizlik, şehrimizi temizliyor, kimsenin ayağına batmasın diye onları toplayıp biz bir görev ediniyormuşuz. Yani bir görev. Ama bu nasıl bir zihin ve bilinçtir? Bu kendiliğinden oluşan bir şey. Texas Tom Mix'ler var o zaman. Böyle çocuk tiyatrosu kitapları yok, çocuk Evet. masal kitapları yok. Evet. Ama Texas Tom Mix var. Bu Texas'ın Tom Mix'in oradaki profesörün ete kemiğe bürünmesi lazım. Onları seyircinin görmesi lazım sahnede. Bunlarla evden perdeler geliyor. O kalaslardan sahne yapılıyor ve tiyatro kuruluyor. Ve biz çıkıp bunları oynuyoruz. Ama ben hiçbir zaman Texas'ta Tom Mix ya da Pecos Bill oynayamıyorum. Hep karakter rollerini yakıştırıyorum kendime. Esası olan jeune premier. Hayır, öyle bir şeyde gözüm yok. Ben hep yaşlı kompozisyon. Arkada duracağım ama yönlendireceğim. Hep ben yönlendireceğim. Böylece işte halk evleri kuruldu. Ortaokula başladık. Gidip kütüphanede Adapazarı Halk Evi, kütüphanede ders çalışıyoruz. Bir baktım bir gün kütüphanenin camında bir yazı Adapazarı Halk Evi Tiyatro Okulu çalışmalara başladı. İsteklilerin müracaat edip kayıt yaptırması lazım. Hemen gittim, kaydoldum ve seçmelere katıldım. Seçmelere katıldım ama Yıldız Sineması, ana baba günü. İçeriye girmek imkansız. Benden büyük abiler var. Liseye giden, ortaokula giden abiler. Ben aralarında eziliyorum ve gidemedim. Moralim bozuldu. Ben salona bile giremedim. Sahnede seçme yapıyorlar. Gidemedim. Giremedim ki salona. Aa, Bütün moralim bozuldu. Ben giremeyeceğim herhalde bu işe. Ertesi hafta gittim. İçeri girdim. Kapının önünde bir yer buldum. 5. haftanın sonunda sahnede, salonda 3 sıra kaldı. Ve ben 3 sırada gelip oturdum. 3. sırada. Sıra bana geldi. Çıktım, ne yapacaksın dediler. Tom Mix'ten dedim. Oynayacağım size. Yöneticiler aynen sizin gibi yaptılar böyle. abi Tom Mix'ten mi Mix'ten. dedi? Tom Ya Mix'ten, kaç tabii. yaşındasın o sırada? 9-10. Ya yok artık ya. Tabii yani. Çok tatlı. Ben Tom Mix'ten Ben Tom Mix'ten bir şey yapıyorum. Çünkü orada sahne bir oynayacağım. komedi, bir dram istiyorlar. Konservatuarda da hala öyle istenir. Tabii. Bir parça ya da şiir okuturlar falan. Evet. Ben şiir işte küçüktüm, ufacıktım, top oynadım, acıktım. Buldum yerde bir erik, kaptı bir alageyik. Bindim hemen ormana, düştük. Böyle o Kaf Dağı'ndan aşırdı. Attı beni bir çöle, çölden çıktım bir göle. En sonunda geyiğin çölde buldum izini. Bu daha 145 kıta. Devam eder Bunu gider. okudun mu? Bunu okudum. Bunu ezberlettiler bize çünkü ilkokulda bunu ezberlemiştik. Ya çok tatlısın. Peki Tom Mix'ten oynadın bir sahne. Tom Mix'ten bir sahne oynadım. Çok tatlı. Yüzbaşı Tom Mix. Rosin sevgilisi. Hala unutmadım. Evet. Onları biliyorum. Sonra? Sonra kazandım ben. Tamam dediler, sen gel. Hemen başladım çalışmalara. Ve ne oynuyorum Tom Mix'ten sonra? Ne Hamlet. Ne? Tom Mix'ten sonra Hamlet, orada öğrendim. Hamlet önemli bir tiyatro. Keskin bir geçiş olmuş Keskin Tom bir Mix'ten geçiş oldu. Hamlet'e. Hamlet. Peki Hamlet'te ne oynadın? Hamlet. Hamlet oynadın hem de. Evet. Daha burada Tom Mix oynamadan Bizi gökler, melekler, tanrı habercileri korusun. İster temiz bir ruh ol, ister lanetlenmiş bir hortlak. Beraberinde ister cennetin tatlı havasını getir, ister cehennemin kavurucu rüzgarlarını. Niyetin ister hayır olsun, ister şer. Öyle şüphe uyandıran bir hayretle geliyorsun ki. Sana hitap edeceğim. Sana Hamlet diyeceğim. Şahane Danimarkalı baba, ne olur cevap ver. Annem yanındaki odada namaz kılıyor. Ben baba deyince geldi. Ulan ne babası? O sana babalık etti de mi sen o baba değilsin? ay baba da tabii başka bir durum eyvah. Baba saat tamircisi, oradan oraya geziyor. Evet. Huysuz bir adam. Trabzonlu bir adamın Ağrı'da ne işi var? Ağrı'ya gitmişiz. Neden? Neden? Çünkü 4,5 sene askerlik yapmış. Asker arkadaşları hep Ağrılıymış. Evet. Kardeş gibi olduk da diyorlarla.
Dediler ki Ağrı'da hiç saatçi yok. Buraya gel, buraya gel. Bir de harfler değişecek. Osmanlıcadan Türkçe harflere geçiyoruz. Evet, Türkçeleştiriyoruz tabelaları. evet. Ama Ağrı'da tabela yazacak tabelacı yok. Baban biliyor Babam çünkü. biliyor, babamın babası hattat. Eski cami süslemeleri, cami yazıları yazıyor. Süslemeler, ilahiler, yazılar, şeyler. Onlardan tabelacılığı öğrenmiş babam. 4,5 yıl askerlik yapınca da askerde Türkçeyi Türkçeyi öğrenmiş. öğrenmiş. Ve Tabelaların çoğunu baban babam yazıyor. yazdı Ağrı'da. Ağrı'ya geliyor. İşte geliyor arkadaşlarının ısrarıyla. Annem, 2 ablam geliyorlar. Ben ve 2 abim Ağrı'da doğduk. Doğum yerimiz Aa, Ağrı. Babam hemen bir Hislon saat, kol saati yapıyor. Ressam ya. Türkçe saatçi Abdurrahman Kalyoncu yazıp tabelaya asıyor. 2 tane polis geliyor sabahleyin. Seni vali çağırıyor. Bismillah. Niye? Hemen babamın yanında 2 tane polis valinin karşısında buluyor kendini. Vali Bey, o tabelayı kim yazdı? Ben yazdım. Sen tabela yazmayı nereden biliyorsun? Hem de Türkçe. Yani İran'dan mı geldin? Casus musun? Eyvah. Yok ya diyor, ben tabelacıyım. Trabzon'dan geldim. Çaygaralıyım. Casus mahsus değilim. Nereden öğrendin? Askerde öğrendik. Her gün savaş etmeydik. 4,5 sene savaş olunca Türkçeyi de öğrettiler diyor. Ulan ben seni gökte ararken yerde buldum. Derhal bugün vilayet yazısından başlıyorsun diyor. Ve tabelacılığa başlıyor babam. Saatçilikten çok tabela yazarak Ağrı'nın Geçimini birçok sağlıyor. geçimini sağlıyor. Sen doğuyorsun. Ben 2 abim, 2 arkadan ben abin. doğuyorum. 2 abinden biri heykeltıraş, biri Ressam. ressam. Evet. Ablaları? Ablalarım maalesef onlar küçük yaşta evlendirildikleri Ha, için evet. onların bir şeyi geliştirmeye, zekalarını ve kültürlerini geliştirmeye Hmm, fırsat bulamamışlar. olmadı. Yoksa ikisi de profesördü. Evet, Çok bence de. okurlardı. Bence de. O yıllarda evimizde radyo yoktu ama radyo dergisi alınırdı. Radyo dergisi vardı. Aa, Evet, bilim teknik dergileri vardı. Neden, niçin, nasıl diye bir dergi vardı. baban onları mı alırdı? Babam değil, ablalarım alırdı. Gerçekten Evet, mi? Anne babaya kızgın. çok kızgın. Senin Hamlet tiradındaki baba bile onu Aynen, öfkelendir. çok öfkelen. Sana babalık etti mi, Aşkım. sana baba değilsin. Etmedi mi Salih abi? Etmedi. Ya. Yok, çünkü çok sinirli bir adam, asabi bir adam. Hmm. Oradan oraya bizi dolaştırmış. En son Adapazarı'nda demir atmışız. Ve ben ne öğrendiysem Adapazarı'nda öğrendim. Mesleğimi de orada keşfettim. Ama biraz gene de bir anneden, ablalardan da bir şeyler, İşte o kitapla abilerden. eve dergilerin Değil mi? gelmesi çok şey, onların konuşmalarından Evet. çok şey öğrendim. Böylece sanat hayatımıza başlamış olduk hanımefendi. İyi ki başladınız beyefendi. Çok mutluyuz bizim ülkemizin sanatçısı olduğunuz için. Çok teşekkür ederiz. Siz Sonra mutlu musunuz? çok mutluyum tabii. 1973 yılında da Dostlar Tiyatrosu'nda Evet. İstanbul'da. Babamla, Dormen Tiyatrosu'nda da hayatınızın babamla kesiştiği yer. Evet, İsmail Düvenci'de Dormen Tiyatrosu'nda. Evet. Ben Dostlar'da. evet, Oradan tanıştık. evet. Uzun yıllar dostluğumuz, arkadaşlığımız Evet. devam etti. Senin hep ismin evimizde vardı. Ben çok yani bebekliğimden itibaren bildiğim insanlardan biriydin sen, sanatçılardan. Çok heyecanlanırdı babam bir oyun için geldiğinizde, beni mutlaka getirirdi, izletirdi. Sen zaten uğrardın. Yani başka bir arkadaşlığınız Çok. vardı hepinizin, başka Çok. dostluğu vardı. Babam biraz hani hayat şartları yüzünden erken kopmak zorunda Evet. kaldı. Ama ben bilirim, bence aklı hep sizde kaldı onun yani. Tahmin ediyorum. Evet, kaldı. Bu Kemal Paşa'ya geldik. Evet, Turneye, Mustafa Kemal çocuk Paşa'ya. tiyatroya. Evet, Orada bir düğün salonu vardı. İşte orada oyun oynuyoruz. evet. Ben de antikalara çok meraklıyım çocukluğumdan. Böyle bir mangal, bakır mangal. Evet. Üzerine eski paralar koymuşlar. Eski kağıt paralar, madeni paralar, antika parçaları, bunları görünce aklıma geldi şimdi. Evet. Antikalar böyle. Onu olduğu gibi aldım ben o satıcıdan. Sizin dükkana getirdim. Dedenin çok güzel bir un fabrikası Evet. vardı. Aynen. Oraya getir, benzin istasyonu Evet, un yanında. fabrikası yanında benzin Benzin istasyonu hala istasyonu. duruyor Mustafa Kemal Paşa'nın Getirdim, girişinde. oraya koydum mangalı. Dedim ki ben dolaşıyorum, turne yapıyorum. Dönüşte bunu buradan alacağım. Burada emin yer, orada kalsın. Tamam. Döndüm, turne bitti. Döndüm alacağım. Aa,
Yok. Baktım benim mangal hayır orada. Nerede? Ama pırıl pırıl Ah kazıtılmış. eyvah. De- Cilalandı. deden demiş ki babana ayıp olmaz mı? Çocuğa böyle paslı şeyli adam verilir mi? Buradan götürür gönderilir mi oraya? Götürün onu bakırcıya temizlesin şöyle güzel. Ah dedeciğim. Bakırcı onu pırıl pırıl yapmış.